Öncelikle Türkiye'yi çok ama çok seviyorum. Böyle başlayacağım. Çünkü bazı insanlar anlayamıyorlar. Bir yerin bir yerden daha güzel ve daha kötü yanları olabilir. Mesela İstanbul'da yaşadım ama İzmir'in daha güzel yanları vardı. Daha kötü yanları da vardı ve bunları eleştirebiliriz. O yüzden bugün size İngiltere'nin iyi yanlarından bahsedeceğim. Türkiye ile de kıyaslayacağım. Birincisi, en üzüldüğüm konu fiyatlandırma. O kadar pahalı ki Türkiye. Ailemle de, arkadaşlarımla da en çok konuştuğum konu Türkiye'deki pahalılık üzerine oluyor. Ben İngiltere'ye yerleşmeden önce dünyanın en pahalı şehrine geldiğimi biliyordum. Hem enflasyonun yükselmesiyle hem de sistemin değişmesiyle ne yazık ki Türkiye'deki fiyatlar İngiltere'den çok daha pahalı oldu. Ben de bir kıyaslama yapabilmek adına bugün annem pazara gitti. Annem benim bir köyde yaşıyor. Köydeki pazarın olduğu yerden bir video çekmesini istedim. Aynı şekilde de kendim evime çok yakın olan bir pazar yerinden, pazar yeri demeyelim de manavdan bir video çektim size. Aslında kıyaslama tam olarak uymuyor. Çünkü ben Londra'nın göbeğinde olan bir pazardan bu fiyatları çekiyorum. Annemse Türkiye'de bir köyde olan bir pazar fiyatı çekiyor. Ama yine de buna rağmen bir kıyaslama yapacağım ve fiyat farkını daha net göstermek istiyorum. Benim pazarımda çok ilginç bir sistem var bunlarda. Gördüğünüz o kaselerde olanların hepsi 1 pound. Yani 50 lira, 30 lira, 40 lira gibi bir rakam yazmıyor. Siz bir tane alıyorsunuz, kaç tane kase aldıysanız o kadar ödüyorsunuz. 10 kase ise farklı şeylerden olabilir. Bunun için 10 pound ödüyorsunuz. Sadece muz üzerinden çok küçük bir örnek vereceğim. Bu videoyu çekmeden önce ufak bir araştırma yaptım. Türkiye'de saatlik ücret bir kişinin, asgari ücretten bahsediyorum, 75 TL civarına geliyormuş. Ben şu an arkadaşıma anlatır gibi anlatıyorum bu arada. Lütfen aman 75 TL değil de 82.3 kuruş yoksa 65.7 falan gibi bir yorum yazmayın Allah aşkına. Bir saate 75 TL alıyor. Bu durumda o kişi sadece maksimum 1 kilo, hadi 1 kilo 2 tane daha ekleyelim, muz alabiliyor bir saatlik çalışmasıyla. İngiltere'de ise şu gördüğünüz 1 kilo muzun kilosu 1 pound ve saatlik ücret 11 pound. 11 kilo muz alabiliyor. Cenk şimdi pazardan geldi. Benim 1 kilo sandığım muz, yani 1 pound aldığı 1 kilo sandığım muz, bu dedi ki kesinlikle 1 kilo değil. Baktım, yani bu gerçekten şöyle söyleyeyim, kocaman, elimi de görüyorsunuzdur. Bu kafadan 2 kilo var ve bunun hepsi 1 pound. Fiyatlandırma ile ilgili son bir şey daha eklemek istiyorum. Sokak arası bir yere gittiniz, ufak bir dükkandan döner aldınız diyelim. Buna 8-10 pound arası falan veriyorsunuz. Yani bir saatlik ücretiniz oluyor yine aynı şekilde. Hatta bir saatlik ücretinizden daha az oluyor. Birinci zonda, yani merkezde güzel bir yerde, restoranda yemek yerseniz ödeyeceğiniz para da 25 pound oluyor. Asgari ücretle sadece 3 saatlik çalışmanızda siz gidip en pahalı restoranda yemek yiyebiliyorsunuz. Herkes her yerde bulunabiliyor. Yani en düşük maaş alan bir kişi de en yüksek maaş alan kişi de aynı restoranda oturabiliyor. Aynı metroya binebiliyor. Aynı yerlerde birasını içebiliyor, kahvesini içebiliyor. Sınıf ayrımının olmadığı bir ülkede olmak, bir dünyada olmak benim için çok değerli. Gelecek hafta Türkiye ve İngiltere fiyat farkını anlattığım bir video daha çekeceğim. Beni çok üzen ve yaralayan bir konu. İkinci konuysa eğitim. Türkiye'de özel okulların fiyatları hiç akıl almaz rakamlara gelmiş. Ama burada eğitim liseye kadar tamamen ücretsiz. Her şey ücretsiz. Ve gerçekten özel okul seviyesinde bir eğitim veriliyor. Eminim kötü deneyimler yaşamış olan insanlar da vardır ama ben geneli anlatıyorum. Yani çocukların okul gezisine gittikleri zaman da para ödemiyorlar ya da başka aktivitelerde de para ödemiyorlar. Geçen hafta bir arkadaşımla konuştum. Bir ilçede çocuğunu okula yazdıracak. Aldığı fiyat 350.000 TL. 350.000 TL baktım. Ya ne kadar ediyor acaba pound olarak diye karşılığına? 6.000 küsür pound. Sonra şeyi merak ettim az önce. Ya burada Oxford'da okumak ne kadar pahalı? 9.250 yanlış hatırlamıyorsam. Bir yıllık ücreti. Bir lise için benim arkadaşım Türkiye'nin bir ilçesinde okula 6.000 pound değerinde bir para ödüyor. Çocuklar liseyi okuyor. Buradaysa eğer İngiliz vatandaşıysan Oxford Üniversitesi'nde dünyanın en iyi öğretmenlerinden eğitim aldığın okulun fiyatıysa 9.250 pound. Artısı eksisi vardır ama onu değerlendirmiyorum. Genel olarak değerlendiriyorum dediğim gibi. İşte başta bana çok koyuyordu buraya gelmeden önce. Her kişi buraya gelmeden önce Global Talent vizesinde sağlık ücreti ödemesi gerekiyor. Aslında buraya ödediğimiz tek para o sağlık ücreti. Kişi başı yıllık 1.000 pound. Çocuk biraz daha az ödüyor ama hadi ona da 1.000 pound diyelim. Maksimum 5 yıl ödüyorsunuz bu arada. 5 yılın sonunda zaten sınırsız oturuma geçiyorsunuz bu benim vizemle. Hadi çocuğa ben 5 yıl için para ödedim. 5.000 pound etti. Ya Türkiye'deki bir yıllık özel okul masrafından bile daha az ve o 5.000 pound'un içerisinde ücretsiz eğitim, her şeyin ücretsiz olduğu, işte sağlık sistemini katmıyorum, sağlık sistemi çok kötü ama bir sürü şeyin ücretsiz olduğu bir sisteme dahil oluyorsunuz. Hatta bir arkadaşım daha yeni taşındı. Ondan da şöyle bir bilgi aldım. Çocuğunuzu eğer son 3 yılını, liseye kadar olan son 3 yılını burada okutursanız
üniversiteye başladığı zaman vatandaş olmasa bile İngiliz vatandaşı fiyatıyla okuyabildiğini söylüyor. Şimdi yani düşündüğümüz zaman liseye zaten para ödemiyor buraya geldiği zaman. Bir de üstüne üstlük üniversitede de bir İngilizmiş gibi fiyatlandırmayla okuyor. Yani Oxford'da 9.250 pound'a bu çocuk eğitim görebiliyor buranın vatandaşı olmadan. O yüzden her durumda eğitim sistemi burada çok daha mantıklı geliyor. 3. Her yer park. Ya ben çocukluğumda böyle işte gerçekten salça ekmeklerle sokakta büyüdüğüm bir çocukluk geçirdim. Benim her zaman bir oyun alanım vardı, mahallede de olsa. Bir park yoktu. Ama şimdiki çocuklar zaten sokağın önüne çıkamıyorlar Türkiye'de. Bir de üstüne park yok, bahçe yok, hiçbir şey yok. Ve çocukluklarını aslında dört duvar arasında geçiriyorlar. Buradaysa her eve yakın gerçekten yemyeşil alanlar var. Ya mesela şu an bu oturduğum yerde, şu karşı sokaktan, şuralarda bir yerden gittiğimiz zaman 6 dakika içerisinde harika bir parkın içerisindeyim. 15 dakika yürüdüğüm zaman bayağı Belgrad ormanları gibi bir yerdeyim. Bu benim oturduğum yere özel bir şey değil. Şehrin içerisine doğayı kurmuşlar. Başta çok gıcık olmuştum, işte saat 9'da kapatıyorlar parkları. Ya niye kapatıyorlar, işte biz alışmıştık Kadıköy'de misler gibi işte saat 9'dan sonra gidiyorduk parkımızda oturuyorduk falan diye. Meğersem parkları kapatma sebebi, çok fazla tilki var bu ülkede ve tilkiler aynı zamanda kuşlar ve diğer hayvanlar için yaşam alanlarını koruyabilmek adına parkları 8-9 gibi kapatıyorlar. Yani aslında doğaya adapte olmuş bir ülke, bir şehir var. Benim için muhteşem bir şey. 4. Fonlar. Bir sürü şeye fon veriyor. Nasıl fon derseniz yani illa böyle dev projeler, devletin tanıdığı insanlar olmak falan filan değil. Siz gerçekten kendinizi güzelce ifade ediyorsanız, güzel şeyler yaptığınıza inanıyorsanız, bunu da projelendirebiliyorsanız birçok şeye birçok fon verebiliyorlar. Mesela bana en garip gelen fonlardan bir tanesini söyleyeceğim. Eğer diyor bir mekanın varsa ama sen canlı müzik yapmak istiyorsan ve canlı müzik yapacak sahneye bir para harcayamayacaksan o zaman gel bana projeni anlat, ben sana 30.000 pound'a kadar karşılıksız bir para vereyim. Oranın inşaatını yaptır. Yani dedim inanamıyorum, bu kadar güzel olamaz yani bir bakış açısı. Nedeni de şu, bizim kendimizi geliştirmemiz için sanata, müziğe, işte sahnelere ihtiyacımız var diyor. O yüzden bu tarz aktiviteler yapacak olan mekanları da destekleyeceğiz diyorlar. Türkiye'yi düşündüğüm zaman canlı müzik için bir yer açıyorsan ya da tiyatro veya herhangi bir sahne açıyorsan dünya kadar izin alman gerekiyor. Bırak para almayı. Bu da benim için dehşet verici konulardan bir tanesi oldu. 5. Değer görme. Ben gerçekten burada değer gördüğümü hissediyorum. İnsanlar sizin yaptıklarınıza, eğer yaptığınız şey güzelse, bir şeye dokunan bir şeyse teşekkür ediyorlar, muazzam diyorlar, çok etkileniyorlar. Aynı sektörde çalışan insanlar birbirlerine Türkiye'de alkışlamazlar. Hani rakip olarak görürler. Ama bu ülkede ben çok fazla insanların birbirlerini desteklediğini, birbirlerine teşekkür ettiğini ve birbirlerinin işlerini takdir ettiğini gördüm. Deneyimim bu şekilde.